Değerli bahis severler, Kazandıran İddia Yorumları kanalında 27 Aralık Salı maçlarıyla sizlerle beraberiz. Ve yine Çağlar'la maçlara çalıştık. Öne çıkan noktaları, ideal esas tercihlerimizde alternatif önerilerimizi sizinle paylaşacağız. Kısaca hafta sonu Süper Lig maçlarına değinmek istiyorum. Hatayspor, Giresunspor, Adana Demir, Karagümrük maçlarındaki tüm ideal tercihlerimiz, hatta alternatif bahislerimiz kazandı. Galatasaray İstanbulspor maçında da yine kazandıran tercihleri sizlere sunmuş olduk. 2.16, 1.70, 1.97 gibi oranlar kazanan oranlarımızdı bu maçlara dair. Madalyonun diğer tarafında ise Fenerbahçe maçı özellikle kırmızı kartın etkisi, Beşiktaş maçı ise aşırı tutucu başlangıç ve beceriksizlik nedeniyle ne yazık ki tam olarak beklediğimiz gibi geçmedi. Önceki videolarda belirttiğimiz gibi liglerin biraz daha ısınması gerekti. Bu hafta içi ve hafta sonunda da temkinli gitmekte fayda var. Mesela biz bu hafta başlayacak Fransa Lig 1 ile İspanya La Liga'ya hemen bahis tercihlerinde bulunmayacağız. Yavaş yavaş önerilerimizi paylaşmayı, öncesinde bir miktar gözlemlemeyi düşünüyoruz. Öte yandan özellikle son derece sıkıcı bir ilk yarı olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra bir konuya daha değinmek istiyorum. Durunca başlayamayan ligimizin maçlarına. Evet, TFF'nin Dünya Kupası'ndan aldığı ilhamı ve maçlarda kayıp geçen zamanı devre ve maç sonlarına eklemelerini takdir etmekle birlikte üzülerek söylemeliyim ki Süper Lig'in kanayan yarasının ilacı bu değil. Zira ülkemizde futbolcular dinlenerek oynamayı tercih ediyorlar. Uzatma sürelerinden kimse rahatsız değil. Daha radikal bir karar alınmalı dostlar. Aynı şeyi yapıp farklı sonuç beklemek deliliğin kanıtı çünkü. Örneğin yerde 10 saniyeden fazla kalan sporcu kenara gönderilip en az 2 dakika ya da oyun durana kadar oyun dışında kalma zorunluluğu getiremediğimiz sürece Süper Lig'in bu berbat faul seremonisinden kurtuluş yok. Mertçe mücadelenin ortaya çıkmasının imkanı bu ya da benzer ama radikal bir karar olabilir diye düşünüyoruz. Seyir zevki için de bu şart. Maçlara geçmeden iddiada kazanmaya daha yakın olmak için kanalımıza abone olun, içerikleri beğenin, bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Tahminlerinizi yorumlarda paylaşın, bizi motive edin, biz de daha iyi çalışalım, daha fazla video paylaşalım diyor ve maçlara geçiyoruz. 27 Aralık Salı bültenine saat 17'deki Ankaragücü Ümraniyespor maçıyla başlıyoruz. Aradan sonraki iki resmi maçını da 2-0 ile kazanan, kupada Tuzlaspor karşısında tur atlayan, ligde ise deplasmanda Antalyaspor'u sonucu küçük ayrıntıların belirlediği maçta yenen Ankaragücü, Ömer Erdoğan'la yoluna dolu dizgin devam ediyor. Ekim ayının ortasında oynadığı ve 3-0 kaybettiği Fenerbahçe maçından sonra oynadığı son 7 resmi maçında kaybetmeyen başkentin Sarı Lacivertli takımı evinde ligin son sırasındaki rakibini de yenerek düşme bölgesinden iyice uzaklaşmak istiyor. Aradan sonra kupada iyi bir oyunla Kasımpaşa'yı eleyen Ümraniyespor hafta sonu son derece şanssız olduğu maçta Başakşehir'e 3-1 kaybetti. Ben Recep Uçar Hoca'nın takımının oynadığı futbolu son derece pozitif bulduğumu söylemeliyim. Uzatmadan tahmine geçeyim Çağlar. Biliyorsun ben hep şunu söylerim. Türk takımları ve futbolcuları yeterince profesyonel değiller ve disiplin sorunumuz var. Buradan yola çıkarak son 7 günde 3 maç kazanma disiplininin milli takımımızda da büyük takımlarımızda da olmadığı düşüncesiyle ve diri, istekli, planı olan Ümraniyespor'un da etkisiyle Ankaragücü'nün bu maçı kazanamayacağı tarafındayım. Benim bugüne dair en güvendiğim tercih dersem abartmış olabilirim. Ancak sanırım anlaşılmış da olurum. Maça dair ideal ve esas tercihim Ümraniyespor'un kaybetmeyeceği anlamına gelen handikaplı maç sonu 0-1'de 2 yani 0-1 handikapta Ümraniyespor kazanır şeklinde. Oranımız 1.72. Alternatif tercih isteyenler için ise ben sistem kuponunda ilk yarı deplasman 0.5 gol üstünü denedim. Bunu önereceğim. Oranımız 2.25 olacak. Öte yandan 1.54 oranında karşılıklı gol var seçeneği de bu maç için uygun bir tercih olabilir diye düşünüyorum. Salı bülteninde 17'deki diğer maça Başakşehir Antalyaspor maçına geçiyoruz. Soyunma odası alev alev olan, bol miktarda kavga söylentisi dolaşan İstanbul Başakşehir takımında saha sonuçlarının iyi olması bu durumu şimdilik örtbas etmiş gözüküyor. Galatasaray bozgunu sonrası hazırlık maçlarında iyi bir görüntü veren Emre Belezoğlu'nun takımında ara sonrası Serdar Gürler ve forvet Okaka çok iyi performans gösteriyor. Geçen sezonun flash takımı Antalyaspor ise bu yıl istikrarsız bir görüntü çiziyor. Kupada 1. Lig takımı Manisaspor'u zar zor 1-0 ile geçen Antalyaspor aradan sonra ligdeki ilk maçında Ankaragücü'nde evine 2-0 kaybetti ve taraftarların protestolarına maruz kaldı. Çağlar, üst sıralar için son derece iştahlı Başakşehir, takımdaki sorunların ayyuka çıkmaması için kazanmaya devam etmek zorunda olduğunu bilen Emre Belezoğlu ile dengesiz ve öngörülemez Antalyaspor'un maçı 3 ihtimale de açık diye düşünüyorum. Benim bu maça ilişkin ideal tercihim 2-3 gol olacak. Oranımız 1.79.
Alternatif olarak sistem kuponlarında maç sonu 0 denenebilir diye düşünüyorum. Onun oranı ise 3.23. Salı akşamı 20'deki Fenerbahçe Hatayspor maçına geçiyoruz. Geldiği günden beri Türkiye Ligi'nde yapılmayanları yapan, karşı pres uygulamasını maç içi ve maç formasyon değişimine 10 kişiyle önde savunmayı çok iyi yaptıran, benim de şu ana kadar hocalığını çok beğendiğim Jorge Jesus, Çağlar bana göre Türkiye'deki en kötü performansını geçtiğimiz cumartesi akşamı Trabzon'da gösterdi. Ve hocalık tarzını çok da fazla tutmadığım Abdullah Avcı tarafından net bir şekilde mat edildi diyebiliriz sanırım. Offside taktiği, yüksek tempo ve önde pres gibi alışkın olduğumuz hiçbir uygulamayı bu sezon sıkça gördüğümüz Fenerbahçe'den Trabzon maçında göremedik. Böylece Fenerbahçe hem maçı hem liderliği hem de takımın orta sahadaki en ısıran oyuncusu Crespo'yu Trabzon'da kaybetti. Volkan Demirel'in takımı Hatayspor ise cumartesi günü bizim de bir önceki Süper Lig videosunda tahmin ettiğimiz bir şekilde evinde Hakan Keleş'in Giresunspor'u ile yenişemedi. Çağlar, ben bu maçta Kadıköy atmosferinde sezonun en iştahlı takımı Fenerbahçe'den güçlü bir reaksiyon ve rakibi boğan bir istek bekliyorum. Boğabilecek güçleri de var. Karşılarında rakibi bozmak için oynayacak bir Hatayspor olsa da ligde son 2 maçta alınan 2 mağlubiyet sonrası Kadıköy'de ağların erken havalanacağı kanaatindeyim. Bu maça dair ideal tercihim ilk yarı 1.5 gol üstü olacak. Sabırsız Fenerbahçe bunu tek başına yapabilir. Skora Hatayspor da katkı verebilir. Takipçilerimize oran düşmeden bu bahsi tekten almalarını tavsiye ediyorum. Oranımız 2-0. Mert, söylediğin gibi 2-0-1 oranıyla ilk yarı 1.5 üst güzel bir seçenek bizim için. Fenerbahçe'de Crespo'nun yokluğunda sahada İsmail Yüksek olacaktır. Ben Crespo'nun yokluğunu çok aratacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe Trabzon'da taraftarını üzdükten sonra her fırsatta taraftarının önemine vurgu yapan Jorge Jesus bu maçta Kadıköy'de şenlik yaşatacaktır diye düşünüyorum. Mert, Hatayspor'un ise Fenerbahçe'ye direnebileceğini düşünmüyorum. Bu maçta ligimizin gol kralı Ener Valencia da ilk 11'e geri dönecektir. Ben Fenerbahçe'nin ilk düdükten maçın bitişine kadar rakibi ablukaya alacağı bir maç bekliyorum Mert. Benim ideal tercihim çok güvendiğim bir bahis olan bir handikaplı Fenerbahçe galibiyeti. Oran 1.63. Alternatif tercihim 1.90 oranıyla ev sahibi 2.5 üst. Mert, senin ilk yarı 1.5 üst tercihini de tekrar hatırlatmak istiyorum. 2.0 oranıyla son derece makul bir bahis. Ayrıca bizleri yurt dışından takip eden, bahis oynayan takipçilerimize özel bir seçenek de sunmak istiyorum. Fenerbahçe bu maçın ardından Antalyaspor ile daha sonra derbide Galatasaray ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin etkili futbolunda bana göre en önemli 3 oyuncudan biri olan Ferdi Kadıoğlu kart sınırında. Galatasaray maçında sahada olmak için bu maçta kart görebilir diye düşünüyorum Mert. Bu maç için benim söyleyeceklerim bu kadar. Salı akşamı Türkiye saatiyle 20.30'da Chelsea Bournemouth maçına geçiyoruz. Son 3 Premier Lig maçını kaybeden, bu maçların arasında bir de Lig Kupası'nda Manchester City'ye yenilen ve son 3 resmi maçında gol dahi atamayan Chelsea, idari bir görev olarak teknik heyet sorumlusu olacak şekilde eski Leipzig'li Christopher Wheel'la anlaştı. Kadrosundaki birçok oyuncu Dünya Kupası'nda boy gösteren Chelsea, ara öncesindeki kötü gidişatta ligde 21 puanla 8. sıraya kadar geriledi. Araya girmeden önceki son maçında 5 hafta sonra aldığı 3-0'lık Everton galibiyetiyle nefes alan Bournemouth ise Lig Kupası'nda geçtiğimiz hafta zor bir deplasman maçında Newcastle'a kötü bir oyunla 1-0 kaybetti. Çağlar, Bournemouth özellikle Londra'da Chelsea'ye ters geliyor. 2015-2016 sezonundan bu yana Stamford Bridge'de Bournemouth'tan daha fazla Premier Lig maçı kazanan sadece 2 takım var. Liverpool ve Manchester City. Bu sürede Bournemouth ise 3 Premier Lig maçı kazandı Stamford Bridge'de. Öte yandan Chelsea'li Raheem Sterling ise Bournemouth'u çok seviyor ve son 9 maçta Bournemouth'a tam 9 gol attı. Bu maçı da boş geçmeyebilir diye düşünüyorum. Tahmin kısmına gelecek olursak, Bournemouth büyük takımlara karşı bu sene çok zorlandı Çağlar. 3-0, 4-0, 9-0 gibi yenilgiler aldı. Yaralı Chelsea için bundan daha iyi bir yara sarma maçı olamaz diye düşünüyorum. Maça ilişkin ideal tercihim 1.58 oranıyla ilk yarı 1 olacak. Bir miktar çerezlik bir şekilde 9.41 oranıyla ilk yarı skor diğer bahsini almayı da düşünüyorum. Chelsea kötü başladığı sezonda Thomas Tuchel'i göndererek, ki son derece sorunlu bir teknik direktördür kendisi, özellikle oyuncularıyla olan ilişkilerinde, yerine Graham Potter'ı getirdiler. Tuchel'in gitmesi doğru karardı ancak yerine gelmesi gereken isim Graham Potter mıydı? Bunun tartışmaları Londra'da devam ediyor. Mert, Graham Potter Brighton'da başarılı işler yaptı ve Dünya Kupası arasından sonra bu tartışmalara nokta koymak isteyecektir. Bournemouth'da üzerine çullanmak için uygun bir rakip bence Mert.
Ancak geride bırakılan boşlukları değerlendirme potansiyelleri de var. Dolayısıyla skora katkı da verebilirler. Ben gollü bir maç bekliyorum. Benim tercihim 1.46 oranıyla 2.5 üst. Salı akşamının son maçı için 23'teki Manchester United Nottingham Forest maçı için Old Trafford'a geçelim Çağlar. Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran Kırmızı Şeytanlar'da teknik direktör Erik ten Hag post Cristiano döneminde Manchester United'ı tekrar Şampiyonlar Ligi arenasına taşımak istiyor. 2017 yılından beri kupası olmayan İngiltere'nin dev kulübü Manu hafta içi lig kupasında Burnley'e karşı 2-0 kazandığı maç sonrası lig kupasında çeyrek finale yükselmiş oldu. Steve Cooper'ın takımı Forest ise hafta içi lig kupasında Championship takımı Blackburn'u 4-1 ile geçti ve aradan sonraki ilk maçında tam anlamıyla göz kamaştırdı. Lige çok iyi başlayamayan ve 23 sene sonra çıktığı Premier Lig'de acemilik çeken Nottingham Forest ara öncesi son 2 lig maçında 4 puan çıkartarak o acemilik dönemini atlatmış görünüyordu. Çağlar, ben iddianın belirlediği oranların takımların güç seviyesini yansıttığını düşünmüyorum. Evet, Manu çok daha güçlü bir takım. Ancak fark bu ölçüde değil bence. Öte yandan Premier Lig'de bu sezon oynadığı deplasmandaki 7 maçta sadece bir gol atabilen Nottingham Forest'ın gol atarına bahis önermek de kolay değil. Benim maça dair ideal tercihim Nottingham Forest'ın düşler tiyatrosu Old Trafford'da kaybetse bile handikap yemeyeceği anlamına gelen handikap maç sonu 0-2'de 2 yani Nottingham Forest kazanır şeklinde olacak oranımız 1.66. Ayrıca alternatif olarak tekten en çok gol ikinci yarı olur da değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Oranımız da buna müsait ve 1.81. 27 Aralık Salı Süper Lig ve Premier Lig maçları videomuzdan şimdilik bu kadar. Abone olarak, beğenerek bizi motive etmeye devam edebilirsiniz dostlar. Biz de hiç uzatmadan diğer videomuzda karşınızda olmaya çalışalım. Bildirimlerinizi açmayı da unutmayın ki videolar ve olası kazançlar kaçmasın diyelim. Kazandıran iddia yorumları kanalıyla kazanmaya ve kazandırmaya devam. Görüşmek üzere.